Endometriozis anne olmanıza engel olabilir. Endometriozis hastalığı toplumda her 10 kişiden birinde görülen bir hastalık, bir rahatsızlıktır. Ancak çocuk sahibi olamayan infertil çiftler arasında baktığımızda kadınların neredeyse %40'ında görülür. Yani çocuk sahibi olamayan grupta neredeyse toplumdakinden 4 kat daha fazla görülür. Bu sebeple bize infertilite nedeniyle başvuran hastalarda ilk düşünmemiz gereken rahatsızlıklardan bir tanesi. Peki endometriozis neden oluşur? Endometriozis bizim endometrium dediğimiz rahimin içini döşeyen astar dediğimiz rahim içi hücrelerinin hangi yolla ulaştığı bilinmese de birkaç teori var tabii bu konuda. Karın içi organlara geçmesidir. Ve geçtiği organlarda yerleşmesi. Bunlar hangi organlar? Bunlar yumurtalık. En sık gördüğümüz yer yumurtalıktır. İkincisi tüpler. Üçüncüsü idrar torbası. Dördüncüsü bağırsaklar. Beşincisi karın içi zarlar. Hatta ve hatta literatürde akciğer ve beyne kadar ulaşmış endometriozis hücreleri görülmüştür. Ki bunlar hematojen yolla yani kan yoluyla da yayılabildiğini gösteren bulgulardır. Aslında tedavisi var. Tedavisi yapılabilir ancak bu tedaviler genellikle baskılama tedavileridir. Yani bir kadının adet döngüsünü durdurduğunuzda endometriozisini de baskılamış olursunuz. Fakat bu durumda o kişi çocuk sahibi olamaz. Biz ne kadar baskı yaparsak çocuk sahibi olmayı da engellemiş oluruz. Çünkü yumurtlamayı durdurmak zorunda kalırız. Özellikle çocuk isteği olmayan 3 tane çocuğu olan bir kadın düşünelim ve endometriozis vakası. Burada baskılama tedavisiyle yıllarca bu kadın ağrıdan kurtulmuş olabilir. Ancak bir yandan çocuk isteyen, bir yandan yumurtlamasına ihtiyacımız olan hasta grubunda baskılama tedavileri maalesef yapılamaz. Bunlarda bir an önce çocuk sahibi olmaları için gerekli tedaviler alınması gerekir. Endometriozis şüphesi oluştuğunda mutlaka bir rahim filmi çekmemiz icap eder. Çünkü rahim filmi eğer tüplerde bir tahribat oluşturduğu ise bu kadının normal yoldan gebe kalması neredeyse imkansızdır. Ve bir şekilde tüp bebek tedavisine yönlenmesi gerekir ve zaman kaybetmemesi gerekir. Endometriozis hastaları bize temelde iki şekilde başvurur. Bir tanesi sancılı adet görerek başvurur. Bunlar bekar da olabilir, bunlar evli de olabilir, bunlar çocuk istiyor da olabilir. İkincisi endometriozis nedeniyle ameliyat olmuş olarak bize başvururlar. Çünkü bu tür vakaların ameliyatı maalesef ki yumurtalık rezervini çok olumsuz olarak etkileyebilir. Ve bu kadın ameliyattan sonra evet ağrılardan kurtulmuş olabilir, rahatlamış olabilir ancak artık çocuk sahibi olmakta zorlanır bir hale gelmiştir. Bu şanssız bir hasta grubu. O yüzden endometriozis tanısı konmuş bir hasta ameliyat kararı almakla karşı karşıya kalırsa mutlaka doktoruna şu soruyu sormalı. Ben çocuk sahibi olabilecek miyim? Eğer ameliyattan sonra rezervi düşerse biz tüp bebek yaparken de bu hastalarda çok zorlanıyoruz. Bu sebeple bu vakalar ameliyat olmadan önce bizlere başvurup tüp bebek yapıp embriyolarını gerekirse dondurup saklayabiliriz ve sonrasında ameliyatla ağrılarından kurtulabilir. Ki endometriozis vakaları maalesef ameliyatta da tam tedavi görmeyebilirler. Bir endometriozis vakasının ameliyattan sonraki ilk yıl içinde tekrarlama olasılığı neredeyse %50'dir. Yani bu hastalıktan sadece baskılama yoluyla kurtulabilirler. Peki biz bu hastalığı nasıl teşhis edebiliriz? Ultrason çoğu zaman sonuç vermeyebilir. Ancak vajinal muayenede özellikle Douglas boşluğu dediğimiz ayakta duran bir kadındaki en aşağıdaki bir boşluk burada genelde biriktiği için bu hücreler muayenede çok ağrılı olabilir. Üçüncüsü şiddetli cinsel ağrı. Cinsel ilişki esnasında çok şiddetli ağrı çeker bu kadınlar. Ve bu da bizim için bir göstergedir. MR yine bize çok yardımcı olan bir tetkiktir. Özellikle çikolata kisti oluşmuş vakalar MR'la çok rahat teşhis konabilir. Ve bu kistin kaç santim olduğu, yerleşim noktası, sınırları ve yumurtalığa ne kadar penetre olduğu ortaya çıkar. Biz bu vakaları ameliyatta kistlerini çıkardığımızda yumurtalıktan da büyük oranda bir parça çıkarmış oluruz. Bu da yumurtalık rezervini ciddi oranda azaltabilir. Endometrioma yani endometriozis hastalığı olan vakalar uzun dönem takip edildiklerinde normal popülasyona göre kanser olma, kistin kanserleşme oranı biraz yüksektir. Bu sebeple doktorumuz sizi zaten bu gözle de takip ediyor olacaktır. Çapta büyüme, hızlı büyüme, ağrıda artma, MR veya ultrasondaki değişiklikler çok dikkatli incelenmeli. Bu böyle bir gidiş olduğunda mutlaka ameliyatta çıkarılıp patolojik incelemeye gönderilmelidir. Özetle şiddetli adet sancılarınız varsa, çocuk sahibi olmakta problem yaşıyorsanız, cinsel ilişkide şiddetli ağrılarınız oluyorsa mutlaka ve mutlaka bir jinekologla görüşmeniz gerekir.